Bazılarımız için, American Fiction, daha ilk andan itibaren komik olan, podyumda hız ve güç toplayan hicivli bir cüretkarlığa sahip ve sonra, bir şekilde, tam komedinin başlaması gerekirken, sessizliğe bürünüyor ve ahlaki bir hal alıyor. Sanırım sorun şu ki, Jeffrey Wright'ın Monku Siyahların Sokak Hayatıyla ilgili sahte anı kitabını sattıktan sonra, onu ve filmi görmek için güçlü bir istek var, kitabın popülaritesinin bilgisiz beyaz insanların ırkçılığını nasıl çarpıttığı konusunda intikam dolu bir keyif alıyor. Bunun yerine, Monk olanlardan dolayı o kadar perişan oluyor ki film bu neşeyi keşfetmesine asla izin vermiyor. Öyle olsaydı, daha çok, Amerikan kurgu, kadar esprili ve skandal olan, ırksal görüntülerden oluşan bir komedi olan, Amerikan Büyülü Zenciler Topluluğu, na benzeyebilirdi. Ancak bu, öfkenin devamı. Yazar-yönetmen Kobe Libby hem bizi güldürmek hem de kafamızı döndürmek istiyor. Onu çıkardı. Amerikan Büyülü Zenciler Topluluğu, kendi saygısızlığına sadık kalan, ustaca gözlemci bir fantastik komedi. Ancak bunun da merkezinde ciddi ve ihtiyatlı bir sanatçı var. Los Angeles merkezli Aren, tüm dünyanın görmezden geldiği ipliklerden heykeller yapıyor. Ve bu sadece heykeller değil. Filmin açılışındaki sanat galerisi kokteyl partisinde 27 yaşındaki Aren yapmacık bir tuhaflıkla odada dolaşıyor ve bunun nedenini anlamak için ipucu alıyoruz. Bu kadar rahatsız olmasının nedeni kimsenin onu tam olarak görememesidir. Onlarca yıl süren bunca ilerlemeden sonra o hala Ralph Ellison'ın görünmez adamının yükselen mobil versiyonu. İplik heykeli için potansiyel bir alıcıyla sohbet etmesi söylendiğinde adam, Aren'i garson sanır. Film bize bunun, hedefini umutsuzluğa sürükleyebilecek türden, kasıtsız, bir mikrosaldırganlık olduğunu söylüyor. Ancak Aren kurtarılmak üzeredir. ATM'de yaşanan garip bir karşılaşmanın ardından galeri açılışında barmen olan Roger, Aren'in yanına gelir ve onu kendisiyle birlikte gelmeye ikna eder. Onu, Kingsman, filmlerindeki gizli ajan odasına benzeyen, bir berber dükkanının arkasında bulunan geniş, gizli bir alana götürür. Burası, kelimenin tam anlamıyla dışarı çıkmak ve beyazların aziz destekçileri, en iyi arkadaşları ve vaaz veren yaşam koçları olmak için bir araya gelen siyah insanlardan oluşan gizli bir örgüt olan Amerikan Büyülü Zenciler Derneği'nin genel merkezidir. Bunu neden yapıyorlar? Büyülü Zenci filminin mitolojisi bir süredir konuşuluyor. Amerikan Büyülü Zenciler Derneği, bu görüntülerle fena halde eğleniyor örneğin, Morgan Freeman'ın, Driving Miss Daisy, filmindeki sadık şoförü veya Michael Clarke Duncan'ın, The Green Mile, filmindeki mahkumu gibi gerçek bir sebep olmadan var olan karakterler. Beyaz kahramana yardım etmekten başka, film, Büyülü Zenci'nin umutsuzca geriye dönük bir büyük ekran kinayesi olduğu imajına kıkırdasa da, Büyülü Zenciler, kibirli bir film karışımından çok daha fazlası olduğu şeklindeki daha zorlu fikri araştırıyor. Bir açılış başlığı bize Büyülü Zenci'nin gerçek hayatta da orada olduğunu söylüyor. Filmin bununla kastettiği şu, eğer siyahiyseniz, kendinizi sıklıkla bir durumda bulacaksınız, bu işinizde olabilir, bir partide olabilir, herhangi bir yerde olabilir, beyaz olmayı seçmediğiniz sürece yakınınızdaki biri kendinizi iyi hisseder ve her şey onunla ilgiliymiş gibi hissederseniz, görmezden gelineceksiniz. Bir kenara itileceksiniz ve muhtemelen tehlike altında olacaksınız. Ve filmin hicivli ama oldukça açık bir şekilde söylediği şu, siyah insanlar bu tür başa çıkma mekanizmalarını o kadar içselleştirmişler ki, filmlerde gördüğünüzden çok daha sessiz bir biçimde, her türlü sinsi davranışla kendilerini, büyülü zenciler, haline getiriyorlar. Yollar, film bunu yapmaları gerektiğini söylüyor. Bu bir hayatta kalma meselesi. Amerikan Büyülü Zenciler Derneği'nin kurnaz güzelliği, onun beyaz insanlara yönelik kötü bir hiciv olmasının yanı sıra siyah insanlara yönelik de empatik bir hiciv olmasıdır. Bir film yapımcısı olarak Kobe Libby, ırksal açıdan karışık toplumumuzdaki derin simbiyozu görüyor. Bu filmde uzun süredir ana akım kültürün radarında olan şeylerden bahsediyor. İşte filmin muzipçe eğlendiren cüretkarlığı. Aren'in öğrendiğine göre, Amerikan topluluğu üyeleri dışarı çıkıp kendilerini beyaz insanların itaatkar ruh eşleri haline getiriyorlar ve Roger'ın açıkladığı gibi, bunu kendileri için daha güvenli bir dünya yaratmaya çalıştıkları için yapıyorlar. Siyah Amerikalılar olarak, etraflarındaki beyaz insanlar strese girdikçe onlar da tehlike altında oluyorlar. Bu stresi ne kadar azaltabilirlerse, siyah vatandaşlar olarak kolektif refah da o kadar artacak. Bu elbette iki tarafı da çirkin bir fikir. Film bunun gerçek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, siyahların kendilerini aşırı ayrıcalıklı beyazların kolaylaştırıcısı haline getirmesi gerektiği fikrini de saptırıyor. Film bunun ne kadar berbat bir fikir olduğunu biliyor.
ancak bunu bir tür anlamsız alay konusu haline gelen bir kutlama ile zorluyor. Topluluğun resmi üyesi olduktan sonra Aren'e bazı fantastik araçlar ve avantajlar veriliyor. Artık ışınlanma gücüne sahip ve herhangi bir beyaz kişinin stres seviyesini ölçmek için havada asılı kalan bir ölçüm cihazı alıyor. Daha küçük bir film tüm bunları büyük bir saçmalığa dönüştürebilirdi. Bunun yerine, eski büyülü zenci film mecazlarının acımasızca taklit edildiği birkaç ustaca komik sahneden sonra, cemiyetin otoriter lideri Dede, cemiyet misyonları için davranış kurallarını ortaya koyuyor. Davranışınızı her zaman beyaz müşteriniz için kabul edilebilir hale getirin. Her zaman onlar hakkında her şeyi yapın. Ve hepsinden önemlisi, müşteriye kendimizi iyi hissettiren yönlerimizi gösteriyoruz, daha fazlasını değil. Film, Aren'i, Guru benzeri Avustralyalı Pitchmik tarafından yönetilen Meatbox adlı harika bir teknoloji şirketinde çalışan bir yazılım tasarımcısının kendini beğenmiş kardeşi Jason için büyülü zenci olarak görevlendiriyor. Filmin kalbi, bazı kısımları dev bir Lego setinden yapılmış gibi görünen şık Meatbox ofislerinde geçiyor. Aren'in Jason'ın tasarımcı meslektaşı ve sonsuz destekleyici en iyi arkadaşı rolünde olduğu, The American Society of Magical Negroes, kurumsal bir komediye dönüşüyor. Aren şimdi hafif beceriksizliğini iyi bir şekilde kullanıyor. Her zaman Jason'ı rahatsız ediyor, onu övüyor ve cesaretlendiriyor, istediği şeyin etrafında dans ediyor. Ve işin can sıkıcı tarafı, tüm bunlar son derece makul kurumsal davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Yüz tanıma yazılımının siyahların yüzlerini tanıyamaması sonrasında şirketin ani çeşitlilik çılgınlığı da öyle. Ama aynı zamanda romantik bir aksaklık da var. Jason'ın, Aren'in sevimli bir şekilde tanıştığı ve bir kafede flört ettiği Lizzie adında başka bir tasarımcı meslektaşı var. İkisi onun sevgisi için rekabet ediyor, ancak büyülü zenci unsuru, Aren bu fikri kafasına koyana kadar Jason'ın onu o şekilde görmemiş olmasıdır. Komedi, oyunculuğun nüansları sayesinde canlanacak kadar kurnaz. Yargıç Smith, ciddi sakalıyla, alışılmadık yeteneklere sahip seksi bir ineği canlandırıyor. Ama aynı zamanda Aren'in insanları memnun eden yüzeyini, gizli düşüncelerinin gerçekliğini ve ikisi arasındaki çekişmeyi size göstermek gibi zorlu bir işi de var, bunu özgüvenle ortaya koyuyor. Daha rahat bir Will Fort'a benzeyen Drew Tarver, filmin egomanyak yardakçısı ve performansının neşesi, Jason'ın haklarını asla abartmaması, sadece orada. Aynı zamanda hatırlayabildiğim en iyi, ben ırkçı değilim, monologlarından birini de sunuyor. Bunun nedeni kısmen Kobe Libby'nin bunu sahte liberal psikolojiyi mükemmel bir şekilde kavramasıyla yazmış olması. Lizzie rolünde, Annie Bogan ışıltılı ama ayakları yere basan biri ve David Alan Grier, beyaz sakalıyla, sadık bir şekilde büyülü ama asla dal kavukluk yapmayan Roger'ı sanki bir ömür boyu sürecek göz kamaştırıcı hoşnutsuzluğu döküyormuş gibi oynuyor. Amerikan Büyülü Zenciler Derneği, oldukça konuşulan bir konu haline gelebilir. Çünkü bunun kısmen tartışmalara yol açtığını görebiliyorum. Filmin hicivsel bakış açısı ileriye dönük mü yoksa bir şekilde gerici mi? Ben ilkine oy veriyorum ama filmin aldığı risk ikincisiyle flört etmesi. Ama sonunda, tüm kafa karışıklığı büyük oranda yok oluyor ve bu filmin bahsettiği şeyin Amerikan kurgusu olmadığının fazlasıyla farkında oluyorsunuz.